Öncelikle tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Gece ve gündüz kullanabileceğiniz bitkisel nemlendirici gül kremi hazırlıyoruz. Cildinize istediğiniz doğal bakımı yapar, lekelerle savaşır. Düzenli olarak kullanmaya başladıktan sonra lekelerinizin cildinizi terk ettiğini fark edebilirsiniz. Her şeyden önce cildimizin neme ihtiyacı vardır. İster kuru, ister yağlı bir cilt tipine sahip olalım. Düzenli olarak cildinizi nemlendirmeniz gerekir. Cildinizde pul pul dökülmeler meydana geliyorsa bu kremle bu sorunu giderebilirsiniz arkadaşlar. Hücre yenilenmesine katkıda bulunur. Bilindiği üzere belli yaştan sonra kolajen üretiminin yavaşlaması ile cildimiz yaşlanmaya başlar. Gün geçtikçe elastikiyetini yitirmektedir. Fakat gül kremi kullanarak yaşlanmaya karşı koyup cildinizin esnekliğini yeniden kazanmasını sağlayabilirsiniz. Sivilce ve aknenin ardından ciltte koyu renkli izler kalabilir. Bu kremi düzenli olarak kullandığınızda izlerin de yok olduğunu görebilirsiniz. Cildin derinlemesine bir bakıma ve dinlenmeye ihtiyacı vardır. Gül kremi cildinizin ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacak, cildimizi dinlendirip yatıştıracak. Mat ve solmuş cildimizin canlanmasını, daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayacaktır. Evet, tarife geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşırken Instagram hesabım Türkan Yallavston, buradan da takip edebilirsiniz. Öncelikle gül yapraklarını soğuk suyun içerisine aktarıyorum. Dilediğiniz kadar gül kullanabilirsiniz. Ben burada 2 tane gülden yararlandım ve gül yapraklarını suyla yıkamak için bir kabın içerisine aktarıyorum. Hem üzerindeki toz gitsin, daha steril ve daha güzel olsun diye. Bu şekilde ellerimle de biraz ovuşturarak tamamıyla steril ve hijyen olmasını sağlıyorum. Daha sonrasında bunu bir kevgir yardımıyla süzüp fazla suyunu alıyorum ve ardından kağıt havlunun üzerine aktarıp bunun fazla suyunu almasını sağlıyorum ve bir nevi kurutuyorum. Tek tek bu şekilde biraz uğraşarak bunun kurumasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar kuru olursa bizim için o kadar daha iyi olacaktır. Lütfen tüm detaylarıyla izleyin. Gerçekten çok güzel bir krem oluyor arkadaşlar. Bunu uyguladığınız zaman da cildinizdeki o değişimi, berraklığı siz de göreceksiniz. Bir nevi favoriniz olacak diyebilirim. Şimdi gül yaprakları bu şekilde kuruduktan sonra bunları bir doğrayıcıya aktarıyorum. Doğrayıcısı olmayan arkadaşlarım bunları havanda ezip o şekilde de kullanabilirler. Bunu da dipnot olarak belirtmek istedim. Şimdi doğrayıcıya aktarıyorum ve sırada geliyor ikinci malzemem. Benim olmazsa olmazım, en sevdiğim, cildimin de en sevdiği olan halis zeytinyağı. Halis zeytinyağını bir çay bardağı, ben şöyle 125 milimlik bir çay bardağı kullandım. Hemen bunu da doğrayıcıma aktarıyorum ve bunu rondodan geçiriyorum. Bu şekilde buna hızlandırılmış bir nevi gül yağı diyebilirsiniz arkadaşlar. Gül yağı, bunu bu şekilde bekletip durulduktan sonra süzüp kendi gül yağınızı da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Pratik ve hızlı bir biçimde oluyor. Rengini görüyor musunuz? Şahane, dokusu, cildime verdiği o hissiyat paha biçilmez. Şimdi bunu süzüyorum ve süzme işleminin ardından süzgeçte kalan posayı her zamanki gibi atmıyoruz arkadaşlar. Videonun sonunda sizlere güzel bir sürprizim var. Lütfen dikkatlice izlemeye devam diyorum. Çünkü ikinci bir tarif gelecek bu posayla birlikte. Süzme işleminin ardından ikinci malzemem bal mumu arkadaşlar. Bal mumu aktarlarda satılıyor. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu dolu dolu tepeleme bal mumu. Ben bunu böyle ince ince bıçakla kıydım ki daha çabuk çözünebilsin diye. Şimdi sıradaki malzememiz Hindistan cevizi yağı. Şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı dolusu bunu ekliyorum. Son olarak cildime iyi gelen yağlardan avokado yağı. Bunu da ekliyorum ve ocağıma götürüp benmari usulü bunun içinde tabii ki yağlar çabuk çözünecek ama bal mumu biraz geç çözüneceği için kısık ateşte bunu ara ara karıştırarak içindeki bal mumunun erimesini sağlıyorum. Hindistan cevizi yağı ya da avokado yağı elinizde olmayabilir. Sadece zeytinyağı ve bal mumuyla da bunu hazırlayabilirsiniz. Ocağımı kapattıktan sonra bunları uygun olan kapların içerisine aktarıyorum. Tam 3 tane krem kabım doldu arkadaşlar.
Bu şekilde siz de bunları kaplarına doldurduktan sonra sıcakken aktarıyoruz. Ve kapaklarını kesinlikle kapatmadan, yerinden de kıpırdatmadan bunların bu şekilde kendi halinde soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu adımlar gerçekten çok önemli çünkü sıcak olduğu için kapak kapatırsak buhar yapıp su damlacıkları kremimizin içerisine geçer ve etkisini yitirmesine neden olur. Lütfen kanalıma abone olup bildirim çanını aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Şimdi bu şekilde kremlerim gördüğünüz gibi soğudular ve şöyle bir kaşık yardımıyla bunları tekrar güzel bir karıştırıyorum. Ve soğukluğu gittiği için de kapağını üzerine kapatıyorum. Ve daha sonrasında isterseniz buzdolabında bunu muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Ve kremimiz hazır. Bunu gündüz gece hiç fark etmez nemlendirici niteliğinde olan ve cildimize sayısız faydaları bulunan bu kremi düzenli olarak bitene kadar bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama cam kapaklı bir kapta ve buzdolabında muhafaza edilmesi şartıyla. Ve sırada geliyor müthiş bir tarif daha arkadaşlar. Bu da bizim kilo alıp vermeye bağlı vücudumuzda oluşan çatlaklar, doğum sonrası vücutta oluşan çatlaklar, bacağınızda, göbeğinizde olabilir, kollarınızda olabilir, vücudunuzun herhangi bir yerinde. İşte bunun için bir peeling geliyor arkadaşlar. Gül posalarını atmamıştık, hemen onları kabıma aktardım. Ve şimdi 3 tatlı kaşığı dolusu Himalaya tuzu hafif bir eziyoruz arkadaşlar. Himalaya tuzu olmayan arkadaşlar kaya ya da deniz tuzundan da yararlanabilirler. Bu şekilde bunları karıştırıyorum ve az olan o kremi de bunun içerisine aktarıyorum. Şöyle güzel bir karıştırıp bunu da yine cam ve kapaklı bir kapta buzdolabımda saklıyorum. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bunu da videonun sonunda uygulama olarak gösteriyorum sizlere. Vücudunuza tıpkı peeling yapar gibi bu vücudunuzdaki çatlaklıkların olduğu bölgelere, dirseklerinize, dizlerinize, ellerinize, hatta bu tuzların çok ince olan bölümlerinden şöyle elinize hafiften alıp cildinize çok nazik hareketlerle de peeling uygulayabilirsiniz. Peeling haftada bir kere uygulanıyor arkadaşlar. Bu peeling size bir ay boyunca 4 kereye kadar yeterli olacaktır. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar. Umuyorum bu kremi uygular, beğenir ve memnun kalırsınız. Gece sürün, sabah yıkayın. Evet, bu şekilde bakın peelingimiz böyle cildimize ova ova uyguluyoruz. Hem lekelerimizi giderecek hem de cildimizdeki ölü hücreleri atarken aynı zamanda vücut çatlaklarını da ortadan kaldıracak. Malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürüp 10-15 dakika kadar bekletip alerji testi yapın. Herhangi bir sorun olmazsa kullanabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Türkan Yallovstone'dan saygılar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.